Ey geceler, geceler, uykum yok. Beni gören sanar, evim yok. Evimde var, evlatlarım da var, yarim yok. Benim doğmam kopmam buradan. Ama yakınlarımız gelmiş köylerden. Konudan komşudan öğrendik biz bunları. Yapma, onlardan daha fazlasını çıkardık. Görüyoruz yapıyor insancıklar. Komşu gelinleri geldi. Aldık biz de yapıyoruz. Öyle iş büyüyor. Sonra ben evlendim gittim Kırcalı köylerinde. Koşukavağı'nda böyle de anlattırıyorum. Orada bu kalçunları bu oyaları orada öğrendim. Bunları hep orada yaptım. Bunları orada gördüm. Nasıl yapıyorlar, nasıl ettiriyorlar. Ben de başladım onlardan daha iyisini hep yaptım. Bir daha bakıyorum. Sonra ben kendim de artık başladım alıştım yapmaya. Kendimi çıkarıyorum. Model çıkarıyorum kendim de. Sonra o yapanlar benimkilerini beğeniyorlar. Fazla durardık orada gittik mi otpuskaya aldık mı hep orada durardık. Giderdik orada iş yapma. Tütün toplardık. Her şeyi yapardık. Tarlaya giderdim. Tütünleri taklardım, buramda taşıyardım. Gene oturduk büyülende gene örerdim. Buraya koyardım, ekmeğe koyardım dizime. Ölüm ellerimden gene. Ama öğreniyor adam, açtıkça açıyor iş, kendini açıyor. Merakta da bitiyor iş. İş merakta da bitiyor. Küçük yaştan aldım sazı elime, dertli de dertli vurdum sazın teline, teline ama. Ben bu yerden çok çektim de eyvah, eyvah, eyvah ana. Küçük yaşta aldım sazı elime, elime. Küçük yaşta aldım sazı elime, elime. Dertli dertli vurdum sazın teline, teline, teline aman, aman. Dertli dertli vurdum sazın teline, teline. Gebeydim, babam örüldü kızanla bagaj. Onun var idi bebesi artıkını. Bebe bagajçıkları. Ben de istedim. Dedim ben de isteyeyim öreyim kızanıma. Oturdum bile babamın yanısına. Azar öğrendim ondan her şey ama bilmezdim yapma şeyleri buraları.
yaslayanları, hem yakaları. Sonra nenecikler örürdü, ben gideyim oturayım onların yanında. Bakırdım hep nasıl oluyor, nasıl gidiyor. Böylelikle öğrendim. Mahalleden bayağı insancık bile geliyor, kim istiyor ördürmeye. Geliyorlar, ördürtüyorlar. Yelek yaptırıyorlar. Kançu yaptırıyorlar. Mahalleden kıra geliyor, insanlar yaptırıyor. Kim ne istiyor nikah ördürmeye alıyorlar prejdaları getiriyorlar. Veriyorlar porçikaları, ben yapayım, geliyorlar alıyorlar onlar. İnançı çok güzel bir sanat, kolay. Vardırdılar önümde kim hani istiyor örsün bu sanatı alsın onlar da. Çok çabuk alışıyorlar. Komşularım da var örüyor, onlara da gidiyorlar. Dünürlerim var örüyorlar, onlara da gidiyorlar. Kimde yer var isaydı, hangimizde yer var ise. Kolo lahana geldiler, aldılar bizi. Dediler hani izlojba varıymış. Dediler davet ediyorlar beni de sergi için. Gittik. Çok güzel geçti. Çok kez var idi yabancı insanlar. Türlü devletten çok beğendiler, aldılar tacı. Ördük, yelek, böyle telefon çantiçkaları, bu eldivenleri, satış var ya kışınlar. Bunlar çok istiyorlar. Bunlar eldiven hani buraya kadar bayağı devletten porçika geldi. Yaptık onlar da verdik. Kirada oturardık, geldiler ısvalama arkada. Ama bu kolu lahana kızanlarım gördüler onları. Ben de onların yanında ısvalardık bütün mahalle bile kızanlarla. Böyle çok sıcaktı ama davet ettik onlar bize birazcık serinlesinler, naşatırlar. Böylelikle tanıştık onlarla. Ahbap olduk, şimdi şeflerim de oldular.
сме железари, Да. работиви хора, трудим се. Дядото ми беше ковач. Налбан беше. Значи, каквото фащаше на очака, това го правеше. От поколението вече, разбираш, тя така. После баща ми почна да работи. И покрай тях вече ние се научаваме занят. Че този занят ни остана от дядовците вече. И se работи. Şimdi biz küçükten ceviz buzağını aldık. Bak benim çocuk 11 yaşında şimdi başlıyor artık zanaatı sevmeye. Alıyor sabah kafasını çekişle vuruyor, doğrultturuyor, şey ettiriyor. Her şey yapıyor, boyayıyor. Çünkü bizim kanımızda o. Ceviz zanaatı hani terinden çalışıyoruz, kazanı sopar. Преди беше по-трудно. Всичко ръчно беше. На ръка. Значи, как да ви го обяснявам, правихме едни чатали. Значи чатал. Слагаме шината или желязото фи 12-14, значи на ръка всичко. На ръка. Огъвахме есове, други работи там. А сега си имаме всичко шаблони вече, калъпи, които огъваме ръчно пак. Всичко на ръка го изработваме. Обаче с калъпи. А преди всичко на ръка беше. И сега пак ръчно ги огъваме, обаче с калъпи. Имам се тук ограничително. Направихме си шаблони там, които с сантиметри, там милиметри, всичко се режи, всичко се мери и ги изработваме ние. Шарките, другите работи. Всичко на ръка ги изработваме, обаче малко трудно да е. И нашата работа е физическа. Физическа става, сядаш. Всичко на ръка се изработва. Demek bu ne kadar daha çok zavortulkalar var. Her şey kendi elimizden geliyor. Her şeyi kendi elimiz yapıyoruz. Şimdi materyalleri Türkiye'den getiriyor bize. Profilleri, şinaları, her şeyi o Türkiye. Всичко Türkiye. Var burada yerleri. Gidiyoruz buradan alıyoruz onları. Gidiyoruz alıyoruz onları başlıyoruz artık. Yapalım onları. Artık bazı kere başka insanlar istiyor başka bir model. Yaşlı drugu iskat. Artık çiziyin onları, şeytirin onları, yapın onları. Ние си свикнахме вече. Свикнахме. Значи, га отиваме при клиента, показваме му там 10-15 модела си имаме, хората си избират модели. Значи, по моделите също го правиме и
отиваме, нали, боядисват се, монтират се, всичкото от нас. В квартала сме над 200 занаячи и да не са повече, да. Над 200 души сме, който работят този занят. Ние сме тук почти семейство сме. Значи, другия ми е Чичо, другия ми е братовчеда, със сина си. Имат чираци, идват, плаща им хубава надница, който влиза цигарите, яденото от нас. Да. И те да са доволни, и ние да сме доволни. Плюс това занят им даваме. И работят си момчетата. Добре. Стига, стига. Не. Нашата професия е като рибарската. Пазарска работа. По пазара си отиваш, който продадеш. Поручки, той и да направим душеци, възгалници там, шезлонги. Да, за шезлонги. Донаправени шезлонгите. Те се слагат върху шезлонгите. Меко да е така. Както пачна тази пандемия вече, всеки се дърпа. Дърпат се, да, няма. Няма ги предишни на пазари, преди 10-15 години. Сега е слабо вече. Нали ти казвам, от тази професия богат няма да станеш никога. Обаче и гладен няма да стоиш. Година вече почнахме бизнес да правим. Куфарна търговия. Продавах авточасти. След време тия части вече, тия лади москвичи свършиха. И си почнах старата професия. Пак душеците. Върнем лента назад. Душеците да правиш е трудно. Играеш с игла. Кълъвката трябва да приготвиш. Ватата трябва да приготвиш. Пълнене, шиене пак, да се тупа, да се ровни. И почет да слага с копчета. Той, докато стане.
Иначе за донаправяне е по-лесно, ако донаправим от душек. Само шиеш кълъвката и го вкарваш. Един сип и готов. Обаче душека е повече работа има. И жената помага, тя работи. И двамата си помагаме взаимно. Той сам не може тази работа. Тя шие кълъвки там, чаршафи и такива работи. Аз ако дойда от пазара, тя ми е приготвила кълъвки, малъвки, такива работи. Пълна душа, ти шия. И това е. Едно време имаше русински легла с пружини, слага с този дюшек, става сутрин като момче. А сега гледам младо момче, изгърбил се на две. О, батко, дай ми нещо меко да спа, казва. Не казвам, колко взе този матрак? Ами, 1200 лева. За какво си дал на фурлици на въздуха парите? Дай да ти направя един дюшек такъв. Вземиш на русинско легло с пружина. Да ти направи един дюшек хубав. Виж какво се става. Там лягаш, двама ставаш, трима при моят дюшек. Да. Той трябва да имаш и нюх към тази работа. Мерак най-важното. Да ти имаш мерак. Всяка работа трябва да е с мерак да го работиш. Иначе ако не го работиш с мерак, мане. Всяка работа е такава. Bizim Yeniköy'de zaten ana dili Türkçe. Çok fazla Türk insanlar var burada. Yeniköy'de Bulgarlar var, Türkler var, Romanlar var. Ama biz kimseyi ayırt etmiyoruz zaten. Biz birbirimize komşu olarak, arkadaş olarak hiç alaka bile kötü gözle bakmıyoruz zaten. Anlaşıyoruz, herkes birbirinden çok iyi anlaşıyor. Yeter ki kalbin iyi olsun. Roman olsun, Bulgar olsun, Türk olsun problemimiz yok. Herkes ekmeğinin peşinde zaten. Meslek kurma arzusunda büyümüş gençler. Herkes işine bakıyor abi. Kazancına bakıyor. Ailesini geçindirmeye çalışıyor. Bu kadar basit. Berberlik konusu zaten hobi gibi başladı. Benim rahmetli dedem, Sabri dedem berberdi. Bir zamanlar onlar eski makinelerle çalışırdı, böyle elinde sıkılırdı o makineler. Onlarla çalışırlar. Annemin babası da mezar ustası.
Hani bizim dilce Bulgar dilinde kamunodeles diyorlar. Mezarlara adı yazıyor falan melmer işini onu Kadir dedem yapardı rahmetli. Mekanları cennet olsun inşallah. Rahmetli dedem damadını demek işe alıyor kabristana. Babam orada usta oluyor bunca sene. Ha bak 32. 33. seneye girdi babamın bu mesleği. Babamın yanında bayağı bir zaman çalıştım. 2 dede mesleğini de aldım. Babam dedi ki Sabri sen istersen bu işe bir tutun birkaç sene evvel. Çünkü görüyor ben her zaman arkadaşları tıraş ediyorum falan. Onları tıraş ederken babam gördü işin kalitesini, sen diyor zaten bu işi becerebiliyorsun. Bence bu işi sen bir kur dedi. Yani baba tavsiyesinden. Bir tutunayım dedim zaten. Sağ olsunlar anam falan, eşim olsun her zaman destek oldular zaten bu işe. Çünkü güveniyorlardı. Sevdiğim işte zaten. Hep destek oldular zaten. Allah razı olsun. Hepsi arkamdaydı. Müşteri geldiği zaman ilk önce saçı taranır. Öncelikle. Kafa yapısına çok özen gösteriyor zaten. Önemsiyoruz onu kafa yapısını. Zaten kafa yapısı adamın saç şekli olacağı şekli anlatıyor bize. İlk önce saç taranır. Ondan sonra güzelce bir bölme yapayım saça falan. Bir temizleriz. Bir özen gösteriyorum zaten. İşe bir özen gösteriyorum. Müşteriye ilgi olsun. Temizlik dediğimiz gibi olsun. Ve adamın saç kesimine göre kalitesini yüzüne oturtturmak. Mesela bunlar benim için çok önemli. Adamı memnun ettin, tertemiz, güzel bir şekilde uğurladın. Bizim amacımız bu zaten. Ondan bir eyvallah aldığımız zaman biz işimize daha da fazla bağlanıyoruz zaten. Bütün iş burada. Temiz ve kalite. Önemli. Can arkadaşımın kardeşi benimle çalışıyor. Yani yeğenim gibi. O açtı, yaşı küçük ama belver kıvamına gelmiş çocuk. Çalıştığı zaman ona baktığım zaman ben zevk alıyorum. Mesela çocuk işi beceriyor. Gönlüm rahat. Misal atıyorum bir işim var onu rahatlıkla atölyede yalnız bırakabiliyorum. Çünkü elinden geliyor, beceriyor, temiz çalışıyor. Son zamanda çoğunlukla berberliğe yöneldiler herkes. Berber olma çabasında. Çünkü iş modern, temiz. İşe temiz gidip geliyorum. Hani iş dediğin iş de zevkli bir iş. Temiz iş, sade iş. Anladın mı? Modern. Almanya'ya da açılanlar var zaten. Avrupa'ya da açılanlar var çok fazla. Avusturya'da arkadaşlar var, çalışıyorlar. Yani hepsi de mahallede değil. Pek çoğu da Avrupa'da çalışıyor. Ama mahallede, bu Yeniköy dediğimiz bölgede berberler var, çok fazla var. Çok fazla. İnşallah benim oğlan da Allah'ın izniyle bu iki mesleği de yapar. Tavsiyem zaten ona bu. Çünkü ben çok memnunum hayatımdan.
iş konusunda Allah'a şükür gelirim oluyor, kazancım oluyor. Hani kimseye Allah'tan başka kimseye ihtiyacın yok zaten.